Merhaba arkadaşlar. Bu videomda da yine bir bere yapmak istedim sizlerle birlikte. Pilot bere yapacağız bu sefer. Çocuklarımız için. Çok sevilen bir model. İstediniz de bunu. Onun için birlikte yapalım istedim. Elimde şöyle bir sarı orta kalınlıkta bir ipim vardı. Onu kullanıyorum ben. Siz de yine Nako'nun Elite Baby'si falan, onlar güzel olur. O kalınlıkta bir ip iyi olur. Bu 1 yaş çocuğu için. Yalnız eğer ipinizi kalın kullanırsanız, yani bu aynı sayıları 3 yaşa, 4 yaşa, 5 yaşa bile giydirebilirsiniz. İpiniz kalın olursa şişiniz de kalın olur. Ona göre model büyür. Yoksa küçük bir sayı değil bu elimdeki sayı. 90 ilmekle başlıyoruz. Yani ipimizi ince tutarsak 1 yaş çocuğuna, hatta daha da ince ip tutarsak daha küçük bebeklerimize bile olabilir. Ondan sonra kalın tutarsak aynı sayıları daha büyük yaştaki çocuklarımıza kullanabiliriz. Ben şimdi şöyle bir 90 ilmek attım. Bunu 1 yaş çocuğumuz için yapacağız. Çünkü çok kalın bir ip değil bu. Dediğim gibi Elite Baby'nin kalınlığında bir ip bu. 90 ilmeğimizi attım. Bakın şurası 45 ilmek, şu tarafta 45 ilmek. Tam ortaya da 45 ilmeğimizin tam bittiği yere bir tane de ayracımı koydum. Çünkü niçin? Önce düzden başlıyoruz modelimizi. Bitirdikten sonra beremizi burada önüne siperliğini ve yan taraflarına da kulaklığını koyacağız. Onun için şu ortayı ilk baştan ayırırsanız iyi olur. 45 ilmeği atın. Gelirken buraya bir ayraç takın ya da bir renkli ip de bağlayabilirsiniz. Sıkıntı yok. Bakın sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 45. Şöyle yaptığım zaman bakın tam ortada 45 ilmek. Yani şu tarafta da 45 ilmeğimiz var. Onu da sayayım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 45. Arkadaşlar çok hızlı anlatmamaya gayret göstereceğim. Çünkü çok iyi iş bilmiyorum, hızlı anlatıyorsunuz diyen arkadaşlarımız var. Onlar da iyi anlasın istiyorum. Dediğim gibi çok kalın bir ip değil elimdeki ip. Nako Elite Baby'nin kalınlığında bir ip bu. Şöyle orta kalınlıkta bir ip. 90 ilmek attık. Tam 45 ilmekte şuraya ayracımı koydum. Buradan itibaren 45 ilmek, buradan bu tarafı da 45 ilmek. Ve bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra haroşa yapacağız. Ben 6. sıradayım zaten. Bakın ön yüzden bakarsak 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. sıra haroşamı gidiyorum şimdi. Ters taraftayım şu anda. Ön yüze gelince arkadaşlar modelimizi yerleştireceğiz birlikte. Saç örgülü bir bere bu. İstediğiniz üstüne her modeli de uygulayabilirsiniz. Düz bile yapabilirsiniz. Tamamen haroşa da gidebilirsiniz. Ama ben en çok saç örgülü olanını seviyorum. Onun için size saç örgülü olanını anlatmak istedim. Şöyle başa geliyorum arkadaşlar. Dediğim gibi 90 ilmek, 6 sıra haroşa. Ben haroşamı gördüğünüz gibi her zaman arkadan ve üstten alırım bu şekilde. Arkadan ve üstten. Bakın arkadan ve üstten. Arkadan üstten. Bunu da bilmeyen arkadaşlarım için gösteriyorum. Bakın arkadan alıyorum ilmeğimi ve üstten atıyorum. Arkadan aldım, üstten attım. Böyle çok kolay, çok rahat oluyor bu haroşa. Dediğim gibi şöyle başa gelelim ve modelimizi birlikte yerleştirelim. Geldik şimdi başa. Evet arkadaşlar, bakın şimdi ön yüzdeyim. Şöyle 2, 4, 6 sıra haroşam oldu. Artık burada ön yüzde modelimizi yerleştireceğiz buraya. Biraz şişim benim küçük olduğu için şöyle birikiyor. Siz istediğiniz tarzda hatta misinaya bile takabilirsiniz. Ama ben gerek görmüyorum. Küçük şişlerle örgü örmeyi seviyorum ben. Çok büyük iş yapmıyorsam da genelde hep küçük şiş kullanırım. Bu arada elimdeki şiş 4 numara. Çünkü ipim 4 numaraya uygun. Çok sert olmasın. Beredir bu. Bereler çok sert olursa çocuklarımızı rahatsız eder.
Şimdi arkadaşlar bakın, ben şu bir taneyi üstten aldım. Yine haroşa olarak üstten aldım. Ve yanındakini de bir ters yaptım. Yani normalde 2 ters örgümüz var burada. İlk başlangıcımız. Hemen yanındakine birini haroşa aldım, birini ters aldım. 6 tane düz yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu 6 düz yerimiz saç örgüsünü koyacağımız yer. Üçlü burma yapacağız, burgu yapacağız çünkü. Hemen yanına 1, 2, 3, 4 tersim var. Yanına 1, 2, 3, 4, 5, 6 düzüm var. Yanına 1, 2, 3, 4 tane tersim var. Bakın 2 tersle başladım. Ki ben birini haroşa yaptım, birini ters yaptım ama bu başı 2 ters. 6 düz. Araları 4 ters, 6 düz olarak gidiyor. Şu an 4 tane tersimizi yapmıştık. Yanına 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane düzümü yaptım. Arkadaşlar yeterince ağır anlatmaya çalışıyorum. Anlamanız için. Bu sıra hep böyle gidecek. Bakın hemen yanına 1, 2, 3, 4 tersim var. 4 tersten sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane düz ilmeğim var. Hep böyle. Şimdi ters 1, 2, 3, 4 ters. Hemen yanına 1, 2, 3, 4, 5, 6 düz ilmek. 6 düzden sonra yine 1, 2, 3, 4 tane tersim oldu. Onun yanına yine 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane düz ilmek. Tekrar yanına 1, 2, 3, 4 ters. Onun yanına 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane düz. Yanına tekrar 1, 2, 3, 4 tane ters ilmek. Tersten sonra 6 düz ilmeğe geçiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane düz ilmek. Şimdi bakın sona yaklaştık. 4 tane tersimiz. 1, 2, 3, 4 ters. Şimdi 6 düz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane düz ve sonda bakın 2 ters ilmeğim kalacak. Birinci tersi yaptım. İkinci tersi ben haroşa olarak yapıyorum arkadaşlar. Bakın arkadan ve üstten alıyorum. Dikmesi rahat olsun diye. Şimdi ön yüzümüz bitti. Ne demiştik? 2 tersle başladık. 2 ters, 6 düz, araları 4 ters. Hep böyle gitti. Sadece başlangıç ve bitiş 2 ters. Ondan sonrası 6 düz, 4 ters. 6 düz, 4 ters ilmek olarak devam ettik. Şimdi arka yüze geçiyorum. Arka yüzde bir değişiklik yok. İlk başı yine bakın haroşa olarak aldım. Yanındaki burada düz olarak gözüküyor. Normalde önde tersti. Önde düz olarak ördüğümüz 6 ilmeğimiz burada ters olarak gözüküyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 ters olan ilmeğimiz burada düz olarak karşımıza çıkıyor. 1, 2, 3, 4. Yani bu yüzde ters olan ilmekleri ters, düz olan ilmekleri düz olarak öreceğiz. Ters yöndeyiz. Şu an örgümüzün arkasındayız. Ters yaptıklarımız düz olarak önümüze çıkıyor. Düz yaptıklarımız da ters olarak önümüze çıkıyor. Her zaman örgünün arka yüzü öyle olur. Başa kadar gelelim. Tersi ters olarak örelim. Düzü düz olarak. Bakın 3, 4, 5, 6 tane ters oldu burada. Çünkü arka yüzdeyiz. 1, 2, 3, 4 tane düz oldu. Önde tersti çünkü orası.
Dediğim gibi arka yüzde bir değişiklik yok. Tersi ters, düzü düz yapıyoruz arkadaşlar. Bu değişmeyen bir kuraldır. Modeli önde uyguluyoruz. Bazı modeller arkadan uygulanır. Yoksa bütün modeller genelde önden uygulanır. Arka yüzü de normal, ters olan ters, düz olan düz olarak ilerler. Şimdi arkadaşlar bakın ön tarafa geçtim. Modelimizi yerleştirdik, gittik ve geldik. Şimdi tekrar ön yüzde hiçbir değişiklik yok. Bakın ilkini yine her zamanki gibi arkadan ve üstten aldım haroşa olarak. Niçin? Dikişimiz rahat yapılsın diye, haroşa dikişi yapabilmek için. Ve yanındakini de bir ters aldım. Yani ilk başlangıcımız 2 tersle başlamış oluyor aslında. Gördüğünüz gibi şurada 6 tane düzüm var. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane düz. Yanında 4 tersim. 1, 2, 3, 4 ters. 6 düz. 2, 3, 4, 5, 6. Şöyle. Yani bu sırada da bir değişiklik yok. Düzleri düz olarak, tersleri ters olarak yine bir gidiş geliş yapacağız arkadaşlar. Bakın 4 tersimi yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 düzümü koydum. 1, 2, 3, 4 ters. 1, 2, 3, 4, 5, 6 düz. Şöyle. 4 tane tersim var yine. 2, 3, 4 ters. 6 düzümüzdeyiz şimdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane düz. Bu arada bakın sayalım kaç düzümüz olmuş onu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane düzlerimiz var. Yani 9 tane saç örgüsü yapacağız demektir. Aralarda da 4 ters ilmeklerimiz var. Bu şekilde gidelim ve dönelim. Öbür sırada ilk saç örgülerimizi koyacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi gidiş gelişimizi tamamladık. Bakın şurası 4 sıra oldu. Şimdi burada ilk burgumuzu yapacağız. İlk başlangıç olduğu için 4 sırada yapıyoruz. Ondan sonraki burgularımızı 8 sırada bir yapacağız arkadaşlar. Şimdi hemen şöyle aldım. 2 tersimi yapıyorum ki ben ilk baştakini haroşa olarak yapıyorum. Gördünüz, arkadan ve üstten aldım ve yanındaki bir tersi yaptım. Şimdi şuradaki 3 ilmekle şu 3 ilmeğin yerlerini değiştireceğiz. Bakın 1, 2, 3 ilmeğimi bıraktım ve gerideki 3 ilmeği şuraya taktım. Çıkartıyorum bunu buradan. Hiç ilmeklerimi bozmadan öbür şişime taktım. Bunu da önüne takıyorum. Eğer siz çıkarttığınız zaman toparlayamıyorsanız öndeki 3 ilmeği herhangi bir iğneye falan bir şeye alabilirsiniz. Tekrardan şu 6 düzümü işliyorum. Bu şekilde. Ve yanındaki 4 tersimi yapıyorum. 2, 3, 4 tersimi yaptım. Şöyle ilk burgumuzu yapmış olduk. Bakın çok basit. 1, 2, 3 ilmeğimi bırakıyorum. Eğer siz yapamıyorsanız şu 3 ilmeği herhangi başka bir şişe alıp burayı alırsınız. Yerine o şekilde değiştirirsiniz. Ama hiç bozulmaz. Bakın şöyle tutun. Öndeki 3 ilmeği bıraktım. Gerideki 1, 2, 3 ilmeğimi buraya taktım. Şunu elimle tutuyorum bakın. Hiç bozmadan çektim. Öndeki 3 ilmeği arkadan bu şişime taktım bakın. Öndeki 3 ilmeği arkadan bu şişime taktım. Gerideki 3 ilmeği de önden buraya geçirdim. Böylece ilk sıra burgumuzu yapıyoruz. Saç örgüsü aynı zamanda bu. Üçlü saç örgüsü. 3 ilmekle. Bu şekilde. 4 tane tersimi yapıyorum. Arkadaşlar elimden geldiğince yavaş anlatmaya çalışıyorum herhalde. Artık
iyi görüyorsunuzdur, iyi anlıyorsunuzdur. Bakın 6 ilmek. 1, 2, 3. Öndeki 3 ilmeği bıraktım. Gerideki 3 ilmeğimi üstündeyken bu şişime aldım. Bakın böyle. Şimdi şurayı tutuyorum elimle. Yavaşça çektim. Gerideki, öndeki 3 ilmeği arkadan öbür şişime taktım. Böylece. Ve bu 3 ilmeği de getirdim. Buraya taktım. Şimdi örüyorum. 3, 4, 5, 6. Şimdi 4 tersimizi yapalım. 1, 2, 3, 4 ters. Bu şekilde. Bakın. Yine gerideki 3 ilmeği, bakın öndeki 3 ilmeği bıraktım. Gerideki 3 ilmeği buraya bu şekilde aldım. Şimdi bunu buradan çıkarttım. Bu şişime arkadan bu ilmekleri aldım. Bunu da buradan takıyorum. Ve örüyorum düz olarak. Dört tersimi yapıyorum. 2, 3, 4. Şimdi geldik yine buradaki 6 düzüme. 1, 2, 3 ilmeğimi bıraktım. Gerideki 3 ilmeğimi buna taktım. Bunu buradan çıkarttım. Bakın. Ve arkadan öbür şişime taktım. Bunu da ön tarafa geçirdim. İlmeklerin yerini değiştiriyoruz yani. Ve düz olarak yine örüyoruz. 2, 3, 4, 5, 6. Yanındaki 4 tersimi yapıyorum. 4 tersi yaptık. Yine geldim buradaki 6 düze. Öndeki 3 ilmeği bıraktım. Gerideki 3 ilmeği aldım. Bunu buradan çıkarttım ve geriden öbür şişimi aldım. Burayı da buraya taktım. 2, 3, 4, 5, yine 6 düz olarak ördüm. 4 ters geldim. Yine düzlerden 3 ilmeği bıraktım ve gerideki 3 ilmeği buraya takıyorum. Bu şekilde. Bunu da buradan çıkarttım. Şöyle 3 ilmeği arkadan bakın buna taktım. Bunu da tekrar getirdim öne taktım. Yani 3 ilmek öne, 3 ilmek geriye gitmiş oldu. Bu şekilde yine 6 ilmeğimizi örüyoruz. 4 tersim. Sona doğru geldik zaten arkadaşlar. Bakın öndeki 3 ilmeği bırakıyorum. Gerideki 3 ilmeği aldım. Öndekini de buraya bıraktım. Bu şekilde taktım. Bunu da öne alıyorum. 2, 3, 4, 5, 6. 4 tersimi yapıyorum. Ve son burgudayız arkadaşlar. Yine öndeki 3 ilmeği bırakıyorum. Gerideki 3 ilmeğe önden şişimi taktım. Bunu buradan çıkarttım. Arkadan da bu şişimi aldım o 3 ilmeği ve bunu da öne geçiriyorum bu şekilde. Evet, bu sıramızı bu şekilde tamamladım ve şuradaki 2 tersimi yapıyorum. Bir ters, birini de haroşa olarak alıyorum ben. Yoksa normalde 2 ters oluyor. Başlangıç ve bitişimiz 2 ters. Ama ben dikmesi rahat olsun diye ilk ilmeklerimi hep haroşa yaparım. Döndük arkadaşlar. Yine birini yaptım ve bunu da işledim. Bakın saç örgüsü olarak yaptığımız yer burada ters olarak karşımıza çıkıyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4 düz. Önde tersi, burada düz gözüküyor. Haroşalar işte saç örgüleri burada ters olarak karşımıza geliyor. 2, 3, 4, 5, 6. Yani hiçbir değişiklik yok. Yine ters olanı ters, düz olanı düz yaparak arka sıramızı başa kadar geçeceğiz. Ve örgümüze devam edeceğiz arkadaşlar. Bakın ilk burgumuz. Şimdi arkayı bitirdik arkadaşlar. Ön yüze geçiyorum.
Bakın burgularımız şöyle biraz ilerleyelim. Elimdeki şiş küçük olunca toplanma yaptı. Bakın hemen şu iki tersimi yapıyorum. Artık 6 tane düz, 4 tane ters. Arkadan bir geldik. Şimdi ikinci sıraya gidiyoruz. 8 sıradan sonra tekrar burguyu yapacağız. Evet, bu şekilde düzlerimi düz, terslerimi ters olarak hem ön yüzde hem arka yüzde bir değişiklik yok. Düz olanları düz yapıyorum. Bakın 6 düz, saç örgüsü kısımları 6 düz, aralar 4 düz. Şu an başka yapacağımız bir şey yok. 8 sırada 8. sıramızda tekrar bu burgumuzu yapacağız arkadaşlar. Sadece gidiş gelişlerimizi yapalım. Düzleri düz, tersleri ters olarak yapıp tekrar ikinci burgumuzu koyacağımız yerde birlikte yine burgularımızı koyalım arkadaşlar. Evet, şöyle. Evet arkadaşlar, şimdi gidiş gelişlerimizi tamamladık. Bakın ikinci burgumuzu yapacağız burada. Yalnız nasıl sayacağımızı şöyle birlikte bir bakalım. Bakın şurada değişim yaptığımız yer var ya, orada şöyle bir açıklık var gördüğünüz gibi. Haliyle hepsinde olur o açıklık ama şöyle durunca gözükmez. Şöyle elimizle açalım, o açıklığı bulalım. Oradan itibaren şu ters örgüleri sayalım ya da düz örgüleri de sayabiliriz, o da sıkıntı değil. Tersi saymak daha rahat bakın. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yani gidiş gelişlerimizi yaparken de sayabilirsiniz. Bu 8. sıramız aslında. Çevirimizi yaptık. Arkadan geldik 1, önden gittik 2, geldik 3, 4, 5, 6, 7, 8. sıramız. Burada tekrar dönüşümüzü yapacağız arkadaşlar. Yine altta olduğu gibi burada da şu iki tersimizi yapalım. Ben ilkini haroşa alıyorum. 1, 2. Yine öndeki 3 ilmeği bırakıyorum. Arkadaki 3 ilmeği alıyorum. Ve bunu da şuradan çıkarttım. Bakın onu arkadan öbür şişime taktım. Bunu da önden tekrar bu şişime takıyorum. Böylece birinci saç örgümüzü yapmış olduk. 6 tane düzümü de ördüm. Bu şekilde bakın. Yanında 4 tane ters örgümüzü örüyorum. Yine geldim bakın. Şu öndeki 3 ilmeği bırakıyorum. Arkadaki 3 ilmeği buradan bu şişime aldım. Geçirdim şöyle. Arkadan da bunu aldım bakın. Bunu önden geçirdim. Buraya takıyorum. 2, 3, 4, 5, 6 tane düz ilmeğimi de tekrar taktıktan sonra örüyorum. Yine 4 tane ters örgümüzü örelim. 2, 3, 4. Evet, şuradaki 6 ilmeğimizin öndeki 3'ünü bıraktım. Arkadaki 3 ilmeği buraya taktım. Bunu da buradan çektim. Bu şekilde arkadan aldım. Bunu da önden geçiriyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi 4 tersimizi yapalım. Bakın. Bu şekilde. Yine de bu sırayı birlikte gidelim arkadaşlar. Öndeki 3'ü bıraktım. Hemen geriden şu 3 ilmeği aldım. Bunu elimle tutarak bakın şöyle çıkarttım. Hemen arkadan buraya taktım. Bunu da önden takıyorum. 2, 3, 4, 5 ve 6 ilmeğimi de ördüm. Yine yanındaki 4 tersimi yapıyorum. 2, 3, 4. Geldim. Öndeki 3 ilmeği bıraktım. Gerideki 3 ilmeği şişime taktım. Çektim. Bunu da arkadan şişime aldım.
3 ilmeği arkadan baş tarafa, bunu da ön tarafa getiriyorum. Böylece ilmeklerin yeri değişmiş oluyor ve saç örgüsü yapmış oluyoruz. Evet. Tersimizi yapalım. 4 tersimizi. Geldim yine bu 6 düze. 3 ilmeğimi buradan aldım. Çıkarttım. 3 ilmeğimi de bu şişime taktım. Ve örüyorum. Taktıktan sonra ilmeklerin yerini değiştirdikten sonra örgümüzü düz olarak örüyoruz tabii ki. Ve 4 tersimi örüyorum şu anda. 3, 4. Yine geldim 6 düze. Buradan aldım. 3'ünü çıkarttım. Arkadan tekrar bunun yerlerini değiştirdim. 2, 3, 4, 5 ve 6. Arkadaşlar, bilmeyenler için elimden geldiğince daha yavaş anlatmaya çalışıyorum. Tek tek gösteriyorum. Biraz da videoyu yavaşlatarak izlerseniz eğer daha iyi anlarsınız. Evet, ilmeklerin yerini yine tekrar değiştirdim ve örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6. Bu şekilde. Şimdi tekrar gerideki 3 ilmeği aldım. Öndeki 3 ilmekle yerlerini değiştiriyorum. Böyle. Ve burayı da taktım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Öndeki 2 tersimi yaptım. Buraları böyle teki haroşa yapmamın sebebi, bakın, hep bu dişlerden birbirine tutturduğumuz zaman çok güzel haroşa dikişi yapmış olacağımız için. Döndüm. Burada artık yapacağımız bir değişiklik yok. Ters gelen ilmekleri ters olarak öreceğiz. Bakın, önde düz görünen yer burada ters ve düz gelenleri de düz öreceğiz. Bu şekilde 8. sıramıza geldiğimizde tekrardan saç örgülerimizi yapmaya devam edeceğiz. Beremizi önce bitirip ondan sonra önündeki siperlik ve kulaklık bölümüne geçeceğiz arkadaşlar. Evet, şöyle göstereyim tekrar. Bakın, çok güzel saç örgüsü oluyor. Evet arkadaşlar, bakın, ön yüze geldim. Ön yüzde de zaten bu 8 sırayı yapana kadar bir değişiklik yok. Saç örgüsü olan bölümler 6 ilmek düz, aralardaki tersler 4 ilmek ters olarak örgümüzü beremizin kesim yerine kadar ilerleteceğiz. Değişik bir şey yok şu anda. Örgümüzün, beremizin kesim yerinde birlikte kesimini yapacağız. Şu anda yapacağımız tek şey saç örgülerini tamamlamak olacak. Şöyle bir ortalayıp size göstermek istiyorum arkadaşlar örgümü. Şunu da alayım. Şişim küçük olunca biraz zor sığıyor. Ama ip yumuşak olduğu için bir sıkıntı yok. Evet. Örgümüz bu şekilde devam ediyor. Sonra birlikte bir günde böyle güzel bir yelek işleriz inşallah. Bakın ne kadar güzel, sarı renkte de çok güzel gösterdi saç örgümüz. Bu şekilde. Saç örgülerimizi tamamlayalım. Kesme işlemini birlikte yapalım arkadaşlar. Arkadaşlar, bakın, şimdi 5 tane burgu işlemimizi tamamladık. 1, 2, 3, 4, 5. 5.'yi çevirdikten sonra arkadan bir geliş yaptım ve ön yüzdeyim şu anda. Dediğim gibi bakın, 1, 2, 3, 4 ve 5. 5.'yi çevirdim, arkadan bir geliş yaptım. Artık burada kesmelere başlayacağız. Bu kesmeleri birlikte ilerletelim arkadaşlar.
Şimdi hemen şuradaki iki tersimi yapıyorum. Ben birini haroşa yapıyorum biliyorsunuz. Birini de ters yaptım. Şimdi 6 düzümüzü işliyoruz. Saç örgüsünü çevirdiğimiz yerin düz ilmeklerini düz olarak geçtik. Şurada 4 tane tersimiz var ya, bunun ilk ikisini, bakın şu iki ilmeği birden ipimi öne aldım. 1 ve 2 ilmeği birlikte ördüm. Yani buradan bir kesme yaptım. Ve burası 3 tane ters kaldı. Yine 6 düzümü işliyorum. 4 terste ilk 2 ilmeği birlikte alıyorum ve kesiyorum. Burayı 3'e düşürdük yine. Düzlerde bir şey yapmıyoruz arkadaşlar. Çünkü tekrar saç örgüsü vurgusu yapacağız. Ters örgülerimizi eksiltiyoruz. Terse geldim, bakın ilk ikisini aldım ve birlikte ördüm. 2 3. Arada 3 tane tersimiz kaldı. Böylece ilmek sayılarımız da eksilmiş oluyor. Çünkü artık beremizin tepesine geliyoruz. Evet, şuradaki 4 tane ters ilmeğimizin ilkine, bakın ilk 2 ilmeğini birlikte işledim ve 3 ilmeğe düştü. 6 düzümü yapıyorum. Terslere geldik yine. İlk 2 ilmeğimi ikisini birden aldım. 2 3 ilmek kaldı. 3 tane ters kaldı burada. 6 tane düzümü tekrar yaptım. Eksiltmelerimizi hep terslerde yapacağız. 4 tersimin ilk ikisini yine aldım ve birlikte kestim. 2 3 tane kaldı. 6 düzümüzü yaptık arkadaşlar. 4 ters ilmeğimin yine ikisini birlikte aldım ve eksilttim. 1 2 3 tane ters ilmeğim kaldı burada. 1 2 3 4 5 6 tane düzümü ördüm. Buradaki 4 tane ters ilmeğimin yine ikisini birlikte aldım ve kestim. Böylece 3 tane tersim kaldı burada da ve başa geldik. Şimdi ters yönde şuradaki iki tersimizi de yapalım. Ters yönde bir işlem yok. Burada yine her zamanki gibi sadece önümüze gelen ilmekleri tersse ters, düzse düz olarak örüp başa geleceğiz. Ve ön yüzde kesmelere devam edeceğiz arkadaşlar. Bakın şurada terste düz görünen yer bir tane buradan eksilmiş oldu. 3 tane kalmış oldu. Evet, burayı başa kadar gelelim. Ön yüzde tekrar keselim. Kesmeye devam. Şimdi tekrar bakın ön yüze geçtim arkadaşlar. Yine burada kesmelere devam ediyoruz. Kesmelerimiz dediğim gibi sadece şu aradaki ters ilmeklerde. Baştaki iki tersimizi yaptık. 2 3 4 5 6 tane düz saç örgüsü yerine ördüm. Burada bir şey yok. Bakın şu arada 3 tane tersim kaldıydı. Burada yine ilk baştan 2 ilmeği birden aldım ve kestim. 1 2 ilmek kalmış oldu burada. Yani düzlerde bir şey yok. Bakın düzleri 6 tane düzümü işledim. Burada 3 tane tersim vardı. Bunun 2 ilmeğini birden aldım. 1 ilmek oldu ve yanındakini işledim. 2 ilmeğe düşürmüş olduk araları. Düzleri bir işlem yapmadan gidiyoruz, ilerliyoruz. Terse geldim. Bakın yine 3 tane tersim var burada. Bunun ikisini birden aldım ve 2 ters ilmek kaldı burada. Bu sıramızı da bu şekilde geçiyoruz arkadaşlar. Düz ilmeklerimizi ellemiyoruz. Bakın ters ilmekte yine ikisini birden aldım ve yanındaki tersi de işledim. 2 tane ters ilmek kaldı burada. 6 düzümüzü işliyoruz. Bakın 3 tane tersim var. İkisini birlikte aldım, kestim ve bir taneyi daha işledim. 2'ye düştü. Yani şu anda eksiltmeleri sadece aradaki 4 tane ters ilmeğimizden yapıyoruz. Evet, şurayı da aldım, bakın ikisini birden ve 2 tane tersim kaldı.
6 düzümüzü yapıyoruz. Buradaki 3 tersten ikisini aldım. Burayı da 2'ye düşürmüş olduk. Evet, 6 düzümü yaptım. Bakın 3 tane tersim var. İkisini birlikte işledim. Yanındakini de aldım. Burası da 2'ye düştü. Ve sona geldim. Arkada dediğim gibi bir işlem yok. Tersi ters olarak, düzü düz olarak öbür başa kadar gelelim arkadaşlar. Bakın 2'ye düşürmüş olduk. Tersten bakınca da daha iyi gözüküyor. Bakın burayı da görelim. Önde düz olan yer, arkada ters tabii ki. Bakın şurası. 2 tane kalmış oldu. Bu şekilde. Şöyle bir çizgi oluşturuyor. Evet, başa gelelim. Yine ön yüzde kesmeye devam. Şimdi arkadaşlar bakın tekrar ön yüzdeyiz. Hala bunu burma yerine gelmedik. Zaten bir gidiş gelişimiz daha olacak. Biz bu aradaki tersleri kesmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi arada 2 tersimiz kalmıştı. Şu baştaki 2 tersimi yapıyorum yine. 6 tane düzümü örüyorum. Saç örgüsü yaptığımız kısmı. Bakın burada sadece 2 ters ilmeğimiz kaldı. Bunun ikisini birlikte alıyorum ve burası 1'e düştü. Bakın. Aradaki ters ilmekler bir taneye düştü. Yine 6 düzümü yaptım. Buradaki 2 ters ilmeğimi birlikte aldım ve 1'e düşürdüm. 6 düzümüzü yine yapıyoruz. Düz ilmeklerde bir işlem uygulamıyoruz şu anda. Sadece aradaki tersleri eksiltiyoruz. Yine bu ikisini birden kestim ve bir tane kaldı ters ilmeğimiz. İlerleyelim. 6 düzümü yaptım. Bakın şu 2 ters ilmeği birlikte aldım ve bir tane oldu. 6 düzümüzü yapıyoruz. Zaten son 6.'yı da kesince artık tümden toplayacağız arkadaşlar. Şuradaki 2 tersimi yine birlikte alıp bir taneye düşürdüm. 6 düzümüzü yapalım. Şu 2 ters ilmeğimi birlikte bakın alıyorum ve tek ilmeğe düşürdüm. Bu şekilde bakın. Aradakiler tersler bir taneye düştü. Yine burada bakın 2 tane tersim var. Bunun ikisini birden aldım ve tek ilmek oldu. 6 tane düzümü yapıyorum. Yine 2 tersim var burada. Onu da şimdi kapatıyorum. Teke düşürdüm ve sona geldik arkadaşlar. Ve sondaki 2 tersimizi de yaptık. Dönüyoruz. Bakın önde 4 ters görünen yer burada düz gözüküyor ya, bakın nasıl oldu. Şöyle üçgen gibi gitti. Teke düştü. Şimdi burayı başa kadar gelelim. 2 tersim burada düz oldu. 6 düzlerim de burada ters oldu. Ve aradaki o bir terslerde yine burada bir düz olarak bakın böyle. Geçelim başa kadar. Ön yüzde yine saç örgümüzü yapacağız. Bakın. Kestiğimiz yerler burada belli. Evet arkadaşlar, tekrar bakın ön yüze geçiyoruz. Şöyle tekrar göstereyim bakın arkadan. O önde 4 tane ters görüken yer bir ilmeğe düştü. Arkadan da bakın tam bir üçgen gözüküyor. Şöyle açayım, tam görün. Şurası. Şimdi buralar bir tane kaldı ve son 6. burgumuzu yapacağız. 1 2 3 4 5. de kesmelere başlamıştık. 6 düzleri hiç kesmedik. Sadece aradaki tersleri bir taneye kadar düşürdük. Şimdi burada tekrardan 6. kez saç örgümüzü yapacağız. 2 tersimizi aldım. Bakın yine öndeki 3 ilmeği bırakıp geriden 3 ilmeğimi alıyorum. Şurayı şöyle elimle tutarak çektim ve arkadan buradaki şişime geçirdim.
Bunu da öne geçiriyorum. Yani değişik bir şey yapmıyoruz. Alttaki yaptığımız saç örgüsünü burada da uyguluyoruz arkadaşlar. Ve aradaki bir taneyi yine ördüm. Bu sırada kesme yok. Sadece saç örgümüzü yapıyoruz. Bakın gerideki 3 ilmeği aldım. Öndekini buraya aldım. Geriye aldım. Bunu da öne alıyorum. Ve örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi bir tane aradaki tersimi yaptım. Şöyle. Tekrar buradaki saç örgüsünü yapalım arkadaşlar. Ve düz olarak örüyorum. Arada bir tane tersim kaldı. Onu da ördüm. Burada eksiltme yok. Sadece örüyoruz. Saç örgülerimizin çevirme işlemini yapıyoruz. Geldim. Bunu çevirdim. Yine düz olarak devam ediyorum örmeye. Arada bir tersimi yapıyorum. Bakın bu şekilde. Hemen yine buradaki saç örgümü de çevireyim. Evet. Çevirdikten sonra düz olarak örüyorum. Ve bir ters. Şimdi şuradaki 3 ilmeğimi aldım. Çevirdik yine. Aradaki tek olan tersimi de yaptım. Yine burayı çevirelim arkadaşlar. Gerideki 3 ilmeği aldım. Yerlerini değiştiriyorum bu şekilde. Dediğim gibi bu sırada kesme, eksiltme işlemi yok. Bir tane tersimizi de yaptık. Yine şuradaki saç örgümü de yapıyorum arkadaşlar. 3 ilmeği ön tarafa geçiriyorum arkadakini. Öndekini de arkaya geçirip saç örgümüzü yapıyoruz. Aradaki tersi yaptım bir tane ve son saç örgümüzü de yapalım. Çevirdik ve şu an son saç örgümü de yapmış oldum. Ve yanındaki 2 tersimi de ördüm. Evet arkadaşlar. Şu an örgümüz böyle. Arada tek ters ilmek kaldı ve saç örgülerimizin de 6.sını yapmış olduk. 1 2 3 4 5 6.yı çevirdik. Şimdi arkadan hiçbir işlem yapmadan sadece tersi ters, düzü düz olarak devam ediyoruz. Arkada bir işlem yapılmaz zaten. Bazı modellerde arkada işlem yapılır. Bizim modelimizde yapacaklarımız hep önde. Başa kadar gelelim burayı da. Bir kesme, eksiltme, arttırma yok. Şimdi arkadaşlar bakın ön yüze geçtim. Saç örgümüzü yaptık. Bakın şu tepe bayağı bir toplandı. Bu şekilde. Şimdi yine eksiltmelerimize devam edeceğiz. Dediğim gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6. saç örgümüzü de çevirme işlemini yaptık. Arkadan da geldik. Şimdi artık ön yüzdeyiz. Ve ön yüzde yine eksiltmelerimize devam ediyoruz. Çünkü tepeyi toplayacağız artık. Kenardaki 2 tersimi bakın ördüm yine. Burada şimdi 6 tane düz ilmeğimiz var diye saç örgüsünde. Biz bunları artık çift çift alıyoruz bakın. 2 ilmeği birden aldım. Düz olarak ördüm. Yanındaki bakın 2 ilmeği yine aldım. Düz olarak ördüm. Buradaki 2 ilmeği de bakın birlikte aldım. Düz olarak ördüm ve burayı 3'e düşürdüm.
6 tane düz olan saç örgümüzün yeri 3'e düşmüş oldu. Şimdi arada bir tersimiz var. Onu yine ters olarak ördüm. Bakın burada 6 tane düz ilmeğim var. Yine ikisini bir alıyorum. Bakın 2 ilmeği birden aldım ve düz olarak ördüm. Şimdi yanındaki 2 ilmeği bakın alıyorum. Düz olarak örüyorum. Şu 2 ilmeği de bakın birlikte alıyorum. 1, 2 ve düz olarak örüyorum. Yani 6 tane olan saç örgüsü olan düz ilmeklerimizi 3'e düşürmüş oluyoruz. Aradaki bir tersi yine ördüm. Şimdi bakın buradaki 6 tane düzümü yine 2 2 alarak bakın ikisini birden aldım. Yanındaki bakın 2 ilmeği birden aldım. Ve buradaki 2 ilmeği de birlikte aldım ve 3 tane kalmış oldu saç örgüsünün yerindeki düz ilmekler. Aradaki bir ters ilmeğimi işledim. Yine geldik buradaki 6 düz ilmeğimize. Bakın 2 ilmeği birden aldım. 1'e düştü. Hemen yanındaki 2 ilmeği bakın 2 ilmeği aldım. 1'e düştü. Yine şu 2 ilmeği birden aldım ve burası da yine 3 ilmeğe düşmüş oldu. Bir tane tersimi yaptım. Şimdi arkadaşlar yine buradayız. 2 ilmeğimi aldım. Yanındaki 2 ilmeği de aldım. Ve yine bunu da 2 ilmek olarak aldım ve işledim. Burasını da 1 2 3'e düşürdük. Bir tersimi yaptım. Yine geldik bakın 6 ilmeğimize. Çift çift işliyorum burayı. Bakın 2 ilmeği birden işledim. 1 oldu. Yanındaki 2 ilmeği yine birlikte işledim. 2 oldu. Ve buradaki 2 ilmeği de birlikte işledim. 3 oldu. Burayı da 3'e düşürdük. Aradaki tersi yaptım. Buradaki 6 ilmeğimizi de yine çift çift alıyorum. Bakın 1. Şöyle ikisini aldım. 2. Buradaki 2'yi de aldım. 3 oldu. Bir tane tersimi yaptım. Buradaki 6 ilmeğimize yine geldik. Şurada benim ipim ayrılmış galiba. Onu bir düzleyeyim. Evet. Şimdi düzümüze geldik. Bakın yine ikisini birden alıyorum. 1 oldu. Bu ikisini birden alıyorum. 2 oldu. Yine buradaki 2 ilmeği birden ördüm. 3'e düştü. Aradaki tersi yaptım. Son 6 düz ilmeğim var. Onu da çift olarak bakın ikisini bir aldım. 1. Buradaki 2'yi bir aldım. 2. Buradaki 2'yi de yine bir aldım. 3'e düştü. Ve sondaki 2 tersimizi normal ördüm. Şimdi bakın saç örgülerimizin düz ilmekleri 3'e düşmüş oldu. Arkada yine bir işlem yok. Sadece arka yönü tersi ters, düzü düz olarak örüp başa kadar gelelim arkadaşlar. Bakın saç örgüsünün yerleri 3'e düştü. Ters olan ilmeklerimiz de teke düştü. Bu şekilde. Şimdi arkadaşlar bakın ön yüzdeyiz. Saç örgüsünün olduğu yerler bakın 3 ilmeğe düştü. Ve arada ters ilmeklerimiz. Tersten de bakınca şöyle göstereyim. Bakın ters ilmeklerimiz bir tane. Saç örgüsünün olduğu yerler 3 tane. Artık bundan sonrasında bakın ilmeklerimiz de bu kadar azaldı. Hatta sayalım isterseniz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 39 ilmeğe düşmüş. Şimdi kesmelerimiz devam. Kesmeleri hep ön yüzden yapıyoruz arkadaşlar. Bakın ilk birinciyi işledim ve yanındaki tersimi de yaptım. Şimdi bundan sonrasındaki bütün ilmeklerimi hep çift olarak öreceğim arkadaşlar. Bakın 2 ilmeği birden aldım ve düz örüyorum. Hemen yanındakini bakın. Tersi falan da hepsi birbirine karışacak artık bakın. Hemen yanındakini de yine 2 ilmek olarak aldım ve düz olarak ördüm. Bakın 2 ilmek 2 ilmek. Hep yan yana ikişer ilmek alarak bu sıramı bu şekilde gidiyorum. Bakın 1 2 ilmeği aldım, ördüm. 1 2 ilmeği aldım, ördüm. Yani tersi doğrusu kalmadı artık. Hepsi birbirine karışıyor şu anda. Yine bakın 2 ilmeği aldım ve ördüm. 1 2 ilmeği aldım ve düz olarak ördüm. 1 2 ilmeği aldım ve düz olarak ördüm.
2 ilmeği aldım, düz olarak ördüm. Bu şekilde bakın, hep 2 ilmek. 2 ilmek birlikte örülünce tek ilmek oluyor. Bakın 2 ilmeği birden aldım ve teke düşürdüm. Şöyle 2 ilmeği aldım, teke düşürdüm. Çok iyi bilmiyorum diyenler için tek tek söylüyorum arkadaşlar. Bilenler zaten yapmıştır eminim. Bakın 2 ilmeği birden aldım ve teke düşürdüm. Şöyle 2 ilmek aldım, teke düşürdüm. 2 ilmeği aldım, teke düşürdüm. Burada da 2 ilmeği birlikte aldım, teke düşürdüm. Sondakini de tek başına ördüm. Bakın burada bu kadar az ilmeğimiz kaldı. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21 ilmeğim kaldı. Şimdi arkada yine bir işlem yok. Sadece başa kadar gidiyorum. Tersten gidiyoruz. Çünkü önde hep düzden kestik ya örgümüzü. Artık zaten başa gelince son sıra olarak toparlayacağız örgümüzü. Bunu biraz daha eksilteceğiz şimdi arkadaşlar. Geldim başa. Şimdi arkadaşlar yine hepsini çift olarak örüyorum. İlk baştakini aldım yine. Hepsini 2 2 örüyorum bakın. İkisini aldım. Bakın 1 2 ilmeği birden aldım. Burada da 1 2 ilmeği birden aldım. Bakın 1 2 ilmek. İkisini birden ördüm. Burada da 2 ilmeği aldım. Yine yanındaki 2 ilmeği birden aldım. 1 2 ilmek. Birlikte ördüm. 1 2 ilmek birlikte ördüm. Bakın 1 2 ilmeği birden aldım, ördüm. Şu sondakini de birlikte alalım ve burayı bitirelim. 2 4 6 8 10 11 tane ilmeğimiz kaldı arkadaşlar. Artık örmeye gerek yok. Burayı şimdi toplayacağız artık. Bakın örgümüz şu an böyle. Burada tepede toplanmış oldu. Bakın arkadaşlar, şurayı toplamadan önce bir ölçmek istiyorum. Bakın tepeden sıfırdan itibaren benim örgüm tam 20 santim olmuş. Şöyle bakın göstereyim. Kesmeden evvel bir siz de görün istedim. Hani ne kadar olduğunu merak ederseniz bakın 20'ye kadar geldi. Burası benim boydan boya 20 santim olmuş. Aşağı yukarı sizinki de ipinizin inceliğine ve kalınlığına göre birkaç santim oynayabilir. Eğer ipiniz daha ince ise biraz daha kısa olmuştur. İpiniz daha kalınsa biraz daha uzun olmuştur mutlaka. Benimki 20 santim. Şimdi artık bakın burayı şöyle biraz uzun kesiyorum. Sonra burayı dikmek için. Ama şu an dikmeyeceğim. Daha sonra dikeceğim. Şöyle biraz uzun kestim ipimi. Bunu buradan bakın alıyorum şimdi arkadaşlar. Şöyle çekiyorum. İlmek kaçırmayın ama. Tek tığımı aldım. Arkadaşlar tığımı değiştirdim. Bir incesini aldım. O biraz kalın geldi. Şimdi şu ilmeklerin arasından bakın tek tek gireceğiz. Her bir ilmeğimizi bunun içine alıyoruz. Burada 11 tane ilmeğimiz vardı. Hepsini saya saya alalım da kaçmasın. 2 4 5 oldu. 6 7 8 9 10 11. Şöyle hepsini tığın içine çektim. Arkadan da bakalım arkadaşlar. Bir ilmek kaçırmayalım. Ona çok dikkat edin. İlmek kaçmasın. Bu aynı işlemi iğneyle de yapabilirsiniz. İpinize buradan iğneyi takarsınız. İlmeklerin içinden geçirip toplarsınız. Ama tığla da çok kolay oluyor. Bakın elime doladım şimdi ipimi. Bu şekilde şuradan aldım. Hepsinin içinden yavaş yavaş geçiriyorum. Her bir ilmeğin içinden ipimi yavaş 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 geçirdim bakın. Bu şekilde. Gördünüz mü? Ama ipimi çıkarmıyorum şimdi. Burada topladım ben bunu. Şöyle. Ve bir zincir çektim.
Bakın toplandı. Bir zincir daha çekiyorum ki sağlam olsun. Şöyle ve artık ipimi çekiyorum bunun içinden. İyice oturtturdum. Bakın tepemiz bu şekilde oldu. Yuvarlandı. Zaten buradan da dikeceğiz birazdan. Ama dikmeden evvel önce ön siperliğimizi ve yan kulaklarımızı yapacağız. Bu dikme işlemini sonra yapacağız. Burada dikmek için ipimizi de bıraktık zaten. Bu şimdilik böyle dursun. Beremizin üst tarafı oldu. Şimdi artık aşağıdaki siperlik ve kulaklık bölümüne geçeceğiz arkadaşlar. Bakın son hali bu beremizin. Şimdi arkadaşlar artık şu ön siperlik kısmını yapmaya başlayabiliriz. Şurası biliyorsunuz ki 45 ilmeğimizin olduğu yer. Bu taraf 45 ilmek, bu taraf 45 ilmek. Örgümüzün ön yüzündeyiz. Onun için şimdi buradan şu taraftan 14 ilmek, buradan da 14 ilmek alıp toplamda 28 ilmek siperlik yapacağız arkadaşlar. Dediğim gibi örgümüzün ön yüzündeyiz. Şimdi şuradan sayıyorum bakın. 1 takılı olan yer değil. Bu taraf 45 tane. Ondan sonrası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Şurası bizim başlangıç yerimiz olacak. Buradan ilmek çıkartacağız arkadaşlar. İsterseniz ilmeklerinizi bu şekilde de takabilirsiniz. İsterseniz içinden ip çıkartalım. Ben ip çıkartacağım. Biraz sıkı olduğu için çok zorlanıyoruz ilk başta. Onun için şöyle ipimi aldım elime. Bakın şuradan ip çıkartıyorum. Bu şekilde. Birinciyi bakın çıkarttım. Şöyle ikinciyi çıkartıyorum. Bu ipimi ikinciyi çıkardıktan sonra şöyle bakın bağlayacağım. Birinciyi aldım. İkinciyi alınca ipimi bağlıyorum şimdi. Şuradan. Ki ip gevşemesin. Tersime geldi. Biraz zor bağladım. Evet. Bir bağladım. Bir düğüm daha atalım ki korkmasın. 2 tane bağladım. Şimdi 2 taneyi çıkarmıştık ilmek. Hemen yanında bakın üçüncüyü çıkarttım. Hemen yanında 4. Bakın hemen şöyle tek ipe giriyorum. Şöyle 5.'yi çıkarttık. Bakın şuradan 6. Şöyle 7. Hemen yanından 8. Şöyle 9. 10. Her bir ilmeğe bakın. Yeri zaten belli. Şöyle ilkine giriyorum birine. Şöyle 11. 12. 13. Bakın buraya kadar 14 oldu. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Bakın her birine girdik. Şimdi buradan sonrasına da 14 tane daha alacağım. Şunu artık çıkartıyorum arkadaşlar buradan. Yine 14 ilmek alacağım. Bakın. Şöyle 1. Yanına girdim. 2. Şöyle 3. 4. Şuradan girdim. 5. Yanındakinden 6. 7. 8. 9. 10. 11. Bakın hemen şöyle yanından alıyorum. 12. 13. Ay sayımı karıştırdım arkadaşlar. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 ve 14. Evet. Şimdi buradan 28 ilmeğimizi çektik. Bakın şu şekilde göstereyim.
Tam örgümüzün ortasındayız yani şu anda. Gördüğünüz üzere. Şimdi burayı biz haroşa yapacağız arkadaşlar. Şöyle alıyorum örgümü. Şöyle. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi 28 ilmeğimizi aldık. 31 ilmek bu tarafımızda, 31 ilmek de bu tarafımızda var. Toplamda yine işte gördüğünüz gibi 90 ilmek olmuş oluyor. Buradan artık haroşamızı yapabiliriz. Başka bir işlemimiz yok burada arkadaşlar. Sadece olan ilmeklerimizi haroşa örüyoruz. Yani 28 ilmeğimizi haroşa olarak örüp bitireceğiz. Toplamda kalınlığına da bakarız yine. 10, 12 kadar, 11 tane kadar öreriz. Ve ön siperliğimizin haroşasını da o şekilde tamamlamış oluruz arkadaşlar. Ondan sonra kulaklık bölümüne geçeceğiz. Burada bir işlem yok artık. Sadece 28 sıra, 28 ilmek haroşamızı, sıra dedim yanlışlıkla, 28 ilmek haroşamızı tamamlayacağız arkadaşlar. Bu şekilde. Bu ön siperlik kısmı olacak. İlkini de ben haroşa olarak örüyorum. Biliyorsunuz. Arkadan ve üstten benim haroşam. Siz nasıl yapıyorsanız o şekilde yapabilirsiniz. Ama benim haroşam arkadan ve üstten. Bakın arkadan ve üstten. Aynı şişimizle devam ediyoruz. Çünkü örgüde şiş değişikliği olmaz. O zaman bir taraf fazla olur ya da dar olur. Güzel durmaz. Aynı şişimizle 28 ilmeğimizi örmeye devam edelim arkadaşlar. Bakın bu şekilde örgümüz çıktı. Arkadaşlar bakın şurayı ben şu an 10 sıra ördüm. 10 haroşa sırası. Yeterli oldu. Bakın şöyle kapattığımızda yeterince uzunluğa kavuştuk. Şimdi 11. sırada kesiyorum haroşaları. Ön yüzdeyim. Yine kesme işlemini ön yüzden yapıyorum. Hemen şöyle birini ördüm. İkinciyi de ördüm. Bunu bunun üstünden atlattım. Yanındakini ördüm. Bunu bunun üstünden atlattım. Kesme işlemimiz de çok sıkı olmasın. Çok gevşek de olmasın. Örgümüzün ayarında olsun ki güzel gözüksün. Hemen birini örüyorum. Bu ilmeği bunun üzerinden atlatıyorum. Yanındaki ilmeği ördüm. Gerideki ilmeği bunun üzerinden atlattım. Bunu ördüm. Bunu bunun üzerinden atlattım. Bu şekilde kesme işlemimizi de tamamlayalım. Bunu ördüm. Bunu bunun üzerinden atlatıyorum. Şöyle. Yanındaki ilmeği ördüm. Bunu buradan atlattım. Bunu ördüm ve bunu onun üzerinden atlattım. Öndekini örüyorum. Bir önceki ördüğümü de öbürünün üzerinden atlatıyorum. Burayı ördüm. Bunu bunun üstünden atlattım. Yani önceki ördüğümüz ilmeği sonraki ördüğümüzün üzerinden geçiriyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Daha iyi anlamak istiyorsanız videomuzu yavaşlatarak da izleyebilirsiniz. O özellik var biliyorsunuz ki. Eğer size hızlı geliyorsam. Yeterince yavaş yapmaya uğraşıyorum ama bu sefer de çok yavaş da olunca sıkılıyor insanlar. Çok iyi bilmeyenler de hızlı geliyor. Onun için ortayı bulmaya çalışıyorum arkadaşlar. Evet, öndekini örüp bir sonrakini onun üzerinden atlata kesme işlemimizi tamamladık. 10 sıra haroşamızı ördük. 11. sırada kesme işlemini tamamladım. Sonuncuyu da ördüm. Bunu da buradan atlattım. Şuradan bir tane daha geçiriyorum. Şöyle. Ve artık
burayı kesiyorum. Fazla uzun kesmeye gerek yok. Sonra bu ipleri içinde yok edeceğiz zaten. Bu şekilde. Ön yüzden kestim ki bakın böyle kıvrıldığı zaman bize gözükecek olan yer burası. Buradaki kesim diş dişi oldu şimdi. Bunu bu şekilde buraya düğmeleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar artık kulak yapımına geçebiliriz. Şimdi arkadaşlar bakın şurada ilk aldığımız yeri hariç oradan sonrasını 20 ilmek sayacağız. Şurayı bırakıyorum. Şuradan itibaren başlıyorum. 1, 2. Zaten diş diş olan yerlerden gidiyorum. Bakın şuradan. Şunu bıraktım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20. Şuraya girdim arkadaşlar. Şöyle 20 dedik. Şuraya girdim. Bir daha sayıyorum arkadaşlar. Orada bir karıştı. Şuradan başladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20. Tamam, bir sonraki neymiş? 20. Buraya girdim. Şimdi buradan ilmek çıkaracağım. Birinci ilmeği çıkarttım. Hemen yanından ikinci ilmeği de çıkartınca bu ipi bağlıyorum arkadaşlar. Şöyle. Bir düğüm attım, bir düğüm daha atıyorum. 2 düğüm atmış oldum. Şimdi artık şuralardan 3, bakın hemen tekine giriyorum zaten. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20. Evet, bakın hemen bunun başlangıç yerine kadar geldik böylece. Şimdi arkadaşlar buradan sonrasını haroşa devam ediyoruz. Şurası biraz ilk bağladığımız yer gevşek olmuş. Onu şu ipimizi alırken arkadaşlar şurayı sabitleyeceğiz. Şöyle aldık mıydı burası düzlenir. Şuradan geçiririz, orası düzlenir. İplerimizi alırken düzleriz oraları. Şimdi buradaki 20 ilmeğimize 3 sıra haroşa gidiyorum. Şöyle 3 sıra haroşamızı gittikten sonra kulaklarda kesmelere gideceğiz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakın burada 3 sıra haroşamı ördüm. Bundan sonra ön yüzlerde kesmelere başlayacağız. Yani bu kulaklar biliyorsunuz yuvarlanacak. Birinciyi ördüm yine bakın. Birinciyi aldım. Arkadan ve üstten aldım. Haroşa olarak ördüm. Hemen yanındaki iki ilmeği birlikte örüyorum. Ve bir kesmiş oldum. İlerliyoruz şimdi. Sona gelelim. Sonda 3 ilmek kalana kadar örelim örgümüzü. Şimdi bu başa geldik. Bakın son 3 ilmeğimiz kaldı. Bu ikisini aldım, birlikte ördüm. Burada da kesme işlemini yapmış oldum ve sondaki tek ilmeği de örüyorum. Ön yüzde bir buradan kestik. Burada 18 ilmeğimiz kaldı şimdi. Dönüyoruz arkadaşlar. Arkada bir şey yok. Arkayı sadece örerek geçiyoruz.
Şimdi geldim tekrar başa, ön yüze. Şöyle bir işledim. Yine birinciyi ördüm. Yanındaki 2 ilmeği birlikte ördüm. Burayı kestim. Şimdi öbür başa gidiyorum. Sonda 3 ilmek kalana kadar geldim bakın. Burada da bu ikisini birlikte kestim ve sondaki bir ilmeği de ördüm. Böylece bir buradan yine kesmiş olduk. Örgümüzün tersinde bir işlem yok. Sadece başa kadar geliyoruz. Yine ön yüze geldim arkadaşlar. Birinciyi ördüm. Yanındaki 2 ilmeği birlikte kestim. Aradaki ilmekleri örerek geçiyorum. Sonda 3 ilmek kalana kadar yine. Sonda 3 ilmeğim kaldı. İkisini birlikte aldım. Kestim ve sondaki ilmeği de ördüm. Bu şekilde ilmeklerimizi kese kese aşağı kadar ineceğiz arkadaşlar. Arka yüzde bir işlem yok. Sadece örüyoruz. Geldim şimdi başa. Tekrar bakın ön yüzdeyim. Birinciyi ördüm. Yanındaki 2 ilmeği birlikte ördüm. Kesmiş oldum. Öbür başa geliyorum. Sonda 3 ilmek kalana kadar örüyorum. Ve burayı da birlikte ikisini aldım, kestim ve sondaki tek ilmeği ördüm. Bakın şöyle yuvarlanıyor. Döndük. Arkada bir işlem yok. Şöyle bir iki sıra ilerledim ben arkadaşlar. Bakın yine ön yüzdeyim. Birinciyi ördüm. Yanındaki 2 ilmeği kestim. Ve sonda 3 ilmek kalana kadar geldim. Buradaki 2 ilmeği de birlikte aldım, kestim ve son ilmeği de ördüm. Döndüm. Şu an 8 ilmeğim kaldı. Kesmelere devam ediyoruz. Arka yüzde kesme yok. Yine arka yüzü geçtim. Ön yüze geldim. 2 4 6 8 ilmeğim var demiştim. Yine birini ördüm. İkisini kestim. 1 2 sonda 3 ilmek kaldı. Yine ikisini kestim ve sondaki ilmeği de işledim. 2 4 6 ilmeğim kaldı. Şöyle başa geldim. Yine arkadaşlar ben bunu şimdi artık kesmeyeceğim. Bunu 6 ilmek olarak devam ettireceğim. Ben altta boyun altında bağcık yapmak istiyorum. İsterseniz bir tarafı burada kesersiniz, buraya düğme dikersiniz, öbür ucu uzatıp buraya bağlarsınız. O size kalmış bir şey. Ben düğmeli yapmayacağım. Çünkü çocuk boynunun altına göre siz hesaplarsınız yanınızda çocuğunuz varsa. Ben bağcıklı yapmak istiyorum. Onun için bu 6 ilmeği devam ettireceğim bağlayacağım kadar. Yani 6 ilmek olana kadar kestik. 6 ilmeğimizi uzatıyoruz. Şöyle. Evet arkadaşlar, kulağımızın birini tamamlamış olduk. Ben şu uzunlukta şöyle hemen boynun altında bağlanması için şöyle 27 sıra haroşa yaptım. Bunu biraz daha uzatabilirsiniz veya şöyle kısa yapıp düğme de dikebilirsiniz. Şimdi bu tarafın kulağına geçeceğiz arkadaşlar. Aslında bu tarafın kulağı da buranın aynısı olacak. Yine aynı şekilde. Burada şimdi saymıyorum çünkü bu yönden gideceğim için kolay. Hemen şunun bitiminin şu yanından ilk ilmeğimi aldım bakın. Şu bittiği yer ve yanındaki yerden birinci ilmeğimi alıyorum. Şöyle biraz ipini kısa tutalım. Yanındakini de alınca şöyle hemen burayı bağlayacağım şimdi. Şöyle bir bağladım. Bir tane daha bağlıyorum. Şimdi 2 tane ilmek çektim.
20 tane ilmeğimizi buradan çekiyoruz. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Şimdi buradan dönüyorum ve diğer taraftaki olduğu gibi önce 3 sıra haroşamı yapıp ondan sonra da kesmelerimizi yapacağız arkadaşlar. Haroşamızı yapmaya başlayalım. Şimdi 3 sıra haroşamı gittim arkadaşlar. Yine bu taraftaki olduğu gibi ön yüzde kesmelerimiz başlıyor. Birinciyi örüyoruz. Hemen yanındaki 2 ilmeği birlikte alıp haroşa olarak kestim ve sonda 3 ilmek kalana kadar ilerliyoruz. Orada da kesme işlemi yapacağız yine. Geldim. Son 3 ilmekte ikisini kesiyorum ve sondaki bir ilmeği de ördüm. Arka sırada bir işlem yok. Sadece başa geçiyoruz. Yani diğer kulaktan bir farkı yok arkadaşlar bunun. Arka yüzü normal örüyoruz. Ön yüze gelince bir baştan bir sondan birer ilmek kese kese en sonda 6 ilmeğimiz kalana kadar bu işlemi devam ettiriyoruz. Bakın ön yüze geldim yine. Birini ördüm. Yanındaki 2 ilmeğimi kesiyorum. Ve sona doğru gidiyorum. Evet, sonda 3 ilmek kalınca hemen şu ikisini aldım, kesiyorum ve son ilmeğimi de ördüm. Bu şekilde bu kulağımızı da tamamlayalım arkadaşlar. Ucunda 6 ilmek kalacak ve şu uzunlukta yapacağız. Arkadaşlar beremizin bitmiş hali böyle. Şöyle kulaklarını da yaptık. Gördüğünüz gibi. Şurası siperli. Şimdi buraya böyle düğme dikeceğiz arkadaşlar. Ama önce şurayı dikelim birlikte. Terse çeviriyorum bakın. Zaten ipini uzun bırakmıştık. Buradan karşılıklı uçları da hep haroşa yaptığımız için bakın hepsi birbirine karşılıklı gelecek şekilde her bir şu gördüğünüz yerden şöyle bakın karşılıklı alıyorum. Bakın buralar diş diş. Her birini birbirine karşısına getirerek şöyle dikersek hem içte hem dışta dikişimiz hiç belli olmaz. Hem de çocuğun başını da rahatsız etmez. Bu şekilde bir sağdan bir soldan alarak dikişimizi uca kadar bir tamamlayalım önce. Bakın hepsi birbirine denk düşüyor. Hiç kaydırmadan bir sağdan bir soldan her bir haroşa dişinden alıyoruz sadece. Gayet de güzel bir dikiş oluyor. Onun için ben her zaman kenarlarını haroşa yapıyorum örgülerimin. Dikiş rahat olsun diye. Bakın. Tersi doğrusu gayet düzgün çıkar. Şimdi arkadaşlar bakın dikişi tamamladım. Bakın dıştan ve içten. Beremizin dikişi tamamlandı. Şimdi şu siperliğimizin düğmelerini dikelim. Benim elimde şöyle 2 tane ahşap düğmem vardı. Onları dikeceğim. Siz de istediğinizi dikebilirsiniz. İster sarı renkte, ister başka renkte. Nasıl isterseniz. Kendi ipini kullanacağım dikerken.
Şöyle. Bakın tam hizasından, şurada haroşa yaptık da ilmek alıp işledik ya. Oradan yukarıya doğru şöyle kaldırdım. Şuradan bakın, buradan aldım, ipimi geçirdim. Şimdi artık buraya gayet güzel düğmemizi dikebiliriz. Alta da inebilir artık, sıkıntı değil. Çünkü burası sabit kalacak. Şöyle bakın, alta indirdim. Kötü gözükmüyor çünkü kendi ipiyle dikiyoruz arkadaşlar. Bakın ne kadar güzel oldu. Bir kere daha geçireyim. Sonra şöyle şuradan alıyorum ipimi. Burada da sabitleyeceğim. Düğüm oldu orada ama sıkıntı değil. Şu şekilde tamam, sabitledim. Şimdi diğerini dikebilirim artık. Aynı şekilde onu da şuradan bakın önce girdirdim. Hizasını ölçüyorum şöyle. Ve alta indirebiliriz artık. Evet arkadaşlar, bakın düğmelerimiz de dikildi. Bu şekilde. Şunlar yan kulak yerleri. İsterseniz siz bunu da düğmeli yapabilirsiniz böyle. Şöyle. Ama ben gerek görmedim. Şöyle küçük yaptım. Hemen çocuğun boynunun altından düğüm atarak bağlanır diye. Bunu istediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Ya da daha kısa yapıp dediğim gibi şöyle şuraya bir düğme yeri, şuraya da bir ilik yeri açıp düğmeli de yaparsınız. Ama ben gerek görmedim. Bu şekilde bağlarız boyun altından. Ve şöyle güzel bir bere oldu. Şimdi tepesine beraber pompon yapalım arkadaşlar. Çok basit bir pompon yapacağım şimdi birlikte sizinle. Hiç uğraşmadan kalan ipimizi aldım elime, bakın. Hiçbir şeye de gerek yok. Parmaklarımı kullanarak şöyle biraz büyük olsun istiyorum. Onun için 4 parmağımı kullanıyorum. Eğer küçük isterseniz 2 parmağınızı, 3 parmağınızı istediğiniz boyutta yapabilirsiniz. Ben şu an 4 parmağımı kullanarak bakın şöyle ipimi sarıyorum. İstediğiniz kadar sarın. Zaten pompon ne kadar çok sarılırsa o kadar güzel olur. Eskiden karton falan keserdik bu pomponları yapmak için. Hiç gerek yok. Ne ile isterseniz yapabilirsiniz. Elinizdeki telefona bile sarsanız kesince pompon oluyor. Onun için hiç uğraşmadan bakın elime sarıyorum. Şöyle bayağı bir sıkı bir pompon olsun. Çok da sıkı olmasın, ağır olur çocuğun başında. Güzel, normal gevşeklikte bir pompon. İpinize göre de, elinizde ne kadar ip kaldı bilmiyorum. Bakın şöyle bayağı bir sardım. Bence yeterli. Daha fazlasına gerek yok. Şimdi şuradan şöyle elimden çıkardım bakın. Tam ortasından tutuyorum. Şöyle kestim ipimi. Bakın böyle sardığım yer. Şimdi elime 2 kat ip alıyorum. Şöyle 2 kat aldım ipimi. Tam orta yerinden. Bakın elimi çıkarttığım yer şu arası. Tam orta yerinden ipimi şöyle güzelce bir doladım. Dediğim gibi en basitinden bir pompon bu. Bir tane daha doladım sıkı olsun diye. Şöyle iyice ipimi oturtturuyorum, bağlayacağım. Sıkı sıkı bağlayabildiğiniz kadar sıkı bağlayın.
Bu kadar. Şimdi arkadaşlar bakın, elime dolamıştım ya. Şu kısımlarını kesiyorum artık. Şu uzun ipimizi tutalım. Bakın pomponumuz oldu. Ama şimdi şu uzun olanları hepsini birbirine eşitlememiz lazım. Şöyle. Gerçi biraz gevşek bir pompon oldu bu. Siz bunu istediğiniz kadar dolayabilirsiniz. Ben daha fazla ağırlık yapsın istemediğim için çok fazla dolamadım. Bunu ne kadar dolarsanız o kadar sıkı bir pompon çıkar. O kadara da gerek yok. Çocuğun tepesinde büyük bir ağırlık oluşturuyor. Hem de ipimiz çok gidiyor. Size kalmış bir şey. İstediğiniz kadar dolayıp yapabilirsiniz. Böyle keserek istediğiniz kısalığa getirebilirsiniz. Fazlaya da gerek yok. Şöyle aldım. Şöyle kenara çektim şunları da. Bakın böyle güzel bir pompon oldu. Şimdi bunu ne yapacağız arkadaşlar? Tepemizde bunu geçireceğiz. Hemen elimize bir tığ alalım. Şöyle tığımızı aldım. Bakın ipimiz de burada. Örgümüzün şu tepe noktası var ya, bakın. Şurada bakın. İlk yuvarlak oluşturmuştuk. Oradan şöyle tersine çevirdim. Şu tepe noktasından tığımı girdirdim buraya. Şimdi şu ipini buradan alıyorum içeriye. O bağladığım ipi buradan içe aldım. Şöyle. Sıkı olsun. Hatta bir tane de şey geldi beraber. Onu kurtarayım şuradan. Tamamdır. Şimdi bunu güzelce şuradan bir geçireyim. Şöyle bir tarafından geçirdim. Şunu da şöyle şu tarafından geçireyim. Sağlam olsun. Sonra da tekrar birbirleriyle bu iki ipi sıkı sıkı bağlayalım. Bir tane daha bağlıyorum. Fazlasını kestim. Arkadaşlar bakın pomponumuz da oldu işte. Gördüğünüz gibi. Bu pomponu dediğim gibi ne kadar sıkı yapmak istiyorsanız elinizi o kadar bağlayabilirsiniz. En basitinden bir pompon size göstermek istedim. Şöyle pomponumuz. Ve sevimli bir bere elde ettik arkadaşlar. Çocuklarımız güzel günlerde kullansınlar. Başka bir videoda görüşmek üzere.